Deprem gecesi biz her şeyimizi kaybettik. Ne iş yerlerimiz, ne evimiz, ne yurdumuz. Maalesef 6 Şubat bizden canımız hariç her şeyi aldı. Künefe Osmanlı tatlısıdır. Künefenin geçmişi çok eski. Ve o kültür o günden bugüne kadar devam etti. Künefeci oldum. Bir 7-8 sene önce kendi işime başladım. Yavaş yavaş sesimizi duyurarak büyüttüm işimi. Bu şehir Türkiye'nin en eski şehirlerinden biri aslında. Medeniyetler şehri denilmesinin en büyük sebebi yüzyıllardır burada farklı medeniyetler, farklı kültürler, din, dil ve ırkların birleşiminin olması. Antakya çok eski ve kadim bir şehir ve tarihi prehistorik dönemlere kadar uzanıyor ve burada birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Aslında çok kültürlü, çok katmanlı, çok tarihi bir şehirdi. Deprem gecesi yatağımda uyuyordum o sırada ben. Dik vurmaya başladı ve dik vurmaya başladığında işte yıkım o zaman başladı burada. Dışarıya çıktık ve deprem gerçeğiyle o an karşılaştık. Karşımızdaki bina çöktü. Tak 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 hepsi yola inmişti. Bütün şehrin girişi enkazdı. After the earthquake, the main focus was on rescuing people, delivering food, and disaster recovery. It took 2 weeks to understand the level of damage and also the scale of recovery that needs to be done. Turkey Design Council was established in 2015 to empower designers and design ecosystem in Turkey. But also, we needed a better approach on design and planning and making it collaborative and involving civic participants. After the earthquake, we involved 53 studios and engineering companies together to create a plan. That plan was discussed through more than 40 meetings with the people of Hatay. Antakyalı olarak şehrimin yıkılışını gördüm ve şu anda da şehrimin olması gerektiği gibi güvenli bir şekilde yeniden uygulamasını görüyorum. Sahada hem çizimler konusunda hem de malzeme, işleyiş, proje koordinasyonu konusunda bir ekibin sahadaki parçasıyım aslında. Şehrin en gözde tarih kokan sokaklarına bakıyoruz aslında ama burada hiçbir şekilde yaşam belirtisi kalmadı. Uygulamaların yapılıp tekrar eski canlı haline, tarih kokan sokaklarına kavuşması gerekiyor. Yeniden inşaat sürecinde çok büyük bir çalışma var. Çünkü her yerde, her alanda tarihi yapılar, tescilli yapılar, evler, iş yerleri, pasajlar, caddeler, sokaklar, köprüler, üst geçitler, her şey sıfırdan yapılıyor. Şehrin geçmiş donelerini iyi değerlendirmemiz gerektiği üzerine çok durduk. Şehir plancıları değil sadece mimarlar, mühendisler, çok farklı meslek gruplarıyla bir arada çalıştık. I think seeing the shops, the glazings, the windows going in, and you can sort of picture almost around restaurants and cafes spilling out. And I think some of that life coming back. I think that's what I'm hoping to see when people have moved in. We got a call from the Turkish Design Council shortly after the earthquake happened. And about a month later we came for our first visit and saw with our own eyes the scale of the destruction. And we all felt passionate that we had to try and help the people that have been affected.
The Hatay revitalization plan covers 30 square kilometers of land in Antakya. What we try to do is recreate the sense of place that existed, so people would feel at home when they come back into the city. While making the design decisions, the first and most important thing is to have a earthquake-resilient neighborhood. Hatay Revitalization Plan gives an example of what kind of processes we should implement to have better cities in the future. We came up with an idea of a charity and we established Humane Urbanism Foundation. Humane Urbanism is bridging the gap between civic participation and decision makers. There are many countries that need such support. When all this construction is finished, we are really looking forward to seeing that bustling life again in the streets of Antakya. We hope that the city will bounce back from the tragedy that happened and that the city and the region will prosper again. Kesinlikle bu her gün yeni bir umut ve yeni bir başlamaya enerji veren çok keyifli bir iş benim için. People bring the spirit of the city. So when people will fill this courtyard, this place will be alive. Şu an burası inşaat alanı, şantiye. Ama ben buradaki şantiyeyi çok mükemmel gelişmiş şehirlerin lüks şehirlerini değişmem yani. Yani Allah nasip ederse hayırlısıysa da o çarşıda ömrümüzü tamamlarız.